Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yazlık, baharlık böyle örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz, yapımı da gayet kolay olan bu modelin yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Modelimizden ne yapabiliriz diye düşünüyorsanız böyle yeleklerden hırkalara, kışlık böyle özellikle şallara, çeyizlik yeleklere varana kadar her türlü istediğiniz projelerinizde, yani örgü projelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimi yaparken Alize Cotton Gold'un şöyle bir ipini kullandım. Numarasını belki isteyen arkadaşlarım olur. 45-33 milim tığ kullanarak yaptım arkadaşlar. Şimdi yine sizlere Alize Cotton Gold'un beyaz ipiyle yaparak anlatmak istiyorum. Öncelikle bu alt kısmını arkadaşlar, bir yelek yapacaksanız böyle tığ işi olarak yapacağınız bir lastik üzerine de bu modeli kurabilirsiniz. Ben normal düz olarak kurdum, bir şal yapımında kullanılacak şekilde. Şimdi önce şöyle 4 tane zincir çekerek başlıyorum. Zemin kısmını yapmak için arkadaşlar. 1 2 3 4 üzerine bir aldım ve geliyorum, ilk zincirin içerisinden giriş yapıyorum bu şekilde ve çekiyorum. Zincir çekmektense bu daha güzel duruyor arkadaşlarım. Özellikle bir lastik çalışması yapmayacaksanız. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 üzerine bir aldım. Hemen bakın şuradan giriş yapıyorum ikisinin içerisinden ve şöyle tutarak çekiyorum. Çok çabuk çoğalıyor. O yüzden projelerinizi çabucak bitirebilirsiniz. 1 2 3 zincir, yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bunu ne projesi yapacaksanız onun boyutunda yapmanız gerekiyor arkadaşlarım. Çok sıkı da yapmayın. Şöyle gevşek gevşek. Şimdi anlatmak için bu kadar yeterli. Zaten modelimiz çok kolay. Sizleri de fazla sıkmak istemiyorum. Buradan geldim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Üzerine 2 doluyorum. Hemen yanına bakın şu boşluktan giriş yaparak buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra arkadaşlarım bu ipimi şöyle gevşeltiyorum. Bakın şöyle örümcek gibi. Bir tane bu şekilde aldım. Sonra hemen şunu bakın. Şuradan giriş yaparak bunu alıyorum ve sık iğne yaparmışçasına yapıyorum. Geliyorum, bunu şöyle hemen şuradan giriş yapıyorum. Şöyle bir görüntü, bakın ilkinin ortadan birleştirdiğim yerden girişimi yaptım, bu şekilde bağlıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Üzerine 2 doluyorum. Yanına 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonrasında bir tane zincir çekiyorum, şöyle biraz şöyle gevşeltiyorum. Buraya yine bir örümcek gibi şöyle bağladım, bakın örümcek yaparmış gibi şu şekilde yapıyorum. Bunu çektim. Daha sonra geliyorum, hemen aradan bakın şunu atlıyorum, burayı da atlıyorum. Bu ortasındaki yerden giriş yapıp buraya sık iğne ile bağlıyorum. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Şimdi yine buraya 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Üzerine yine 2 dolayıp 4 tane üçlü trabzan yapıyorum yanına. 1 2
3 ve 4. Sonra bir tane zincir çektim. Şöyle biraz gevşelttim. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tuttum ve sık iğne şeklinde bağladım. Yine geliyorum. Birini atladım. Diğerini de atlıyorum. Şöyle hemen bu diğerinin yanındaki yerden giriş yaparak birleşim yerinden sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir, yine 4 tane buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Yine aynı şekilde bakın tuttum. Sona geldim. Son yerimden şu şekilde giriş yapıyorum. Buraya arkadaşlarım 1, 2, 3, 4. Burası kenar olacak. Sonra yine 2 doluyorum. Hemen aynı yerin içerisinde bir tane daha, şu ipimi de aradan götürelim. Şöyle üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Geri çeviriyorum. Üzerine yine 2 doluyorum. Ve hemen buradan bakın şu giriş yapıyorum. Buradan zincirimin üst köşesinden, üstünden şöyle ve yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Biraz gevşelttim. Ve yine bir örümcek yapıyorum şöyle. Geliyorum bunu. Bakın şuradan giriş yaparak buraya sık iğne ile bağlıyorum. Sonra 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Üzerine 2 dolayıp bakın buranın içerisine 4 tane üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra yine bir zincir çekip biraz gevşeltip şöyle sık iğne şeklinde bağladım, örümceğimi yaptım. Burayı atlayıp bakın şu yerden girişimi yapıyorum ve buraya sık iğne ile bağlıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 4 tane üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Evet, bir tane zincirimi çektim. Bir tane örümceğimi yaptım ve geliyorum bu defa buraya. Buradan giriş yapıyorum hemen. Bağlıyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Üzerine 2 dolayıp 4 tane üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yine aynı şekilde diğer kenara geçiyorum. Bakın şuraya. Buradan girişimi yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Üzerine 2 doluyorum. Hemen yanına bir tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir geri çevirdim. Ve buraya tekrar bir tane daha üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra bir zincir çekip bir örümcek yapıyorum. Ve geliyorum arkadaşlarım şuraya. Bakın hemen önündeki yerden girişimi yapıp buraya sık iğne ile bağlıyorum. Evet, bunu buraya bağlıyoruz. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Yaprak şeklinde, biri bir tarafa biri bir tarafa şeklinde böyle yapraklar elde ediyoruz. Evet, devam edelim. Yine 1, 2, 3, 4 üzerine 2 doladık ve yine 4 tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Önde arkada hiç fark etmiyor. İki tarafı da aynı arkadaşlarım.
O yüzden böyle şal yaparken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, 4 tane il tamamladım. Bir zincirimi çektim, biraz gevşek bıraktım ve sık iğne ile bağladıktan sonra geliyorum. Bakın, burayı atlıyoruz artık. Bu yaprağımızın bu tarafa aldık. Hemen şuradan girişimizi yapıyoruz ve buraya sık iğne ile tutunduk. 1 2 3 4 zincir, 2 dolayıp aynı şekilde 4 tane üçlü trabzan yaparak devam ediyoruz. Yine son yere geldim. Hemen buradan girişimi yapıyorum. Şu şekilde. Yine 1 2 3 4 üzerine 2 doladım. Yanına hemen bir tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 geri çevirdim. Bir diğer sıraya geçiyorum arkadaşlarım böylelikle. Getiriyorum, bakın burayla bağlıyorum ve aynı şekilde devam ettiriyorum. Evet, modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlarım. Bakın, çabucak bu kadar yüksekliğe ulaştık. Eğer Alize Koton'un herhangi bir ipini kullanıyorsanız, şöyle ütü yaparsanız arkadaşlarım, bakın böyle daha düzgün, daha şey durur. Umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.